Merhaba teraziler, Haziran ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Haziran ayı terazi burçları için özellikle ilişkiler, sosyal çevre, yurt dışı bağlantılar, hayat felsefesi ve kariyer hedefleri açısından önemli bir uyanış ve yeniden yapılandırma sürecini başlatıyor olacak. Bu ay hem duygusal hem de zihinsel anlamda yeni ufuklara açılıyorsunuz. İlişkilerinizde ve hedeflerinizde netleşiyorsunuz. Şimdi Haziran ayı giriş enerjilerine şöyle bir bakalım. Güneş ve Merkür İkizler Burcu'nda kavuşumda Terazi Burcu'nun zihni açılacak. Haziran ayında uzak hedefler, yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim, hukuki konular, akademik süreçler ya da kişisel gelişim alanlarında önemli gelişmeler yaşanabilir. Güneşin aydınlatıcı etkisi ve Merkür'ün zihinsel uyanıklığı size yeni bakış açıları kazandıracak. Bir eğitim sürecine başlamak, seyahat planı yapmak, ilham verici biriyle tanışmak mümkün. İnançlarınızı, hayat felsefenizi sorgularken artık size hizmet etmeyen inanç kalıplarını bırakabilirsiniz. Ay ve Mars Aslan Burcu'nda kavuşumda arkadaş çevresi, sosyal gruplar, projeler ve hedefler alanınız çok hareketli olacak. Bu kavuşum sizi hem duygusal hem fiziksel olarak sosyal ortamlara çekebilir. Yeni insanlarla tanışmak, ekip çalışmaları içinde liderlik üstlenmek ya da bir projeye cesurca atılmak mümkün. Ancak Mars etkisiyle çatışmalarda yaşanabilir. Özellikle arkadaş çevresinde duygusal patlamalar olabilir. Duygularınızı bastırmadan ama yapıcı bir şekilde ifade etmeniz önemli olacaktır. Hayalinizdeki bir hedef için harekete geçme zamanı olacak Haziran'ın girişi. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda ilişkilerde büyük bir yapılanma ve arınma sürecinde olacaksınız. Satürn size ilişkilerde sağlamlık, bağlılık, ciddiyet getirmek isterken Neptün ise teslimiyet, şefkat ve sezgisel bağlılık getirmek istiyor. Bu ikili sizi hem sorumluluk hem de ruhsal bağlılık anlamında test edebilir. Evlilik, uzun vadeli ortaklıklar, danışmanlıklar gibi ilişkilerde netleşmeler olabilir. Gerçek mi, illüzyon mu ayırt etmek zor olabilir ama sezgilerinizi mantıkla dengelemeyi başarırsanız güçlü ilişkiler inşa edebilirsiniz. Venüs ise Koç burcunda. Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve karşıt burcunuz Koç'ta. Bu yerleşim ikili ilişkilerde tutkuyu, hızlı gelişmeleri ve flört enerjisini yükseltiyor. Aşkta yeni bir sayfa açabilir, evlilik kararı, yeni bir ilişkiye başlama ya da ilişkide açık konuşmalar yapmak için uygun. Ancak Koç etkisiyle karşı tarafın bencil davranışlarına karşı hassas olabilirsiniz. Sabır ve empati ile yürütülen ilişkiler bu dönem çok yol alabilir. Plüto ise Kova burcunda retro. Aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konularda dönüşüm zamanı. Retro Plüto eski bir aşkı gündeme getirebilir ya da çocukluk döneminden kalma duygusal izlerle yüzleşmenizi sağlayabilir. Yaratıcılığınız da derinleşiyor. Belki de geçmişte yarım kalmış bir sanat projesi ya da tutku duyduğunuz bir hobiyi yeniden canlandırmak için ideal bir zaman. Aşkta tutkular, kıskançlıklar ve güç oyunlarıyla yüzleşme ihtimali var. Temizlenip özgürleşmeye hazırlanın. Jüpiter'le Satürn arasında bir kare açı oluşmaya başlıyor Haziran ayı itibariyle. Genişleme isteğinizle ilişkilerdeki sorumluluklar çatışabilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı bir ilişki, uzak mesafeler ya da hukuki süreçler sizi baskı altına alabilir. Eğitim, seyahat veya hukuki konularla aşk hayatı arasında denge kurmanız gerekebilir. Hayallerle gerçekler arasında bir test dönemi olabilir. Venüs ile Jüpiter arasında uyumlu açı var. Aşkta ve sosyal ilişkilerde şanslı bir dönem. Özellikle ilişki alanınız çok olumlu etki alıyor. İlişkinizi büyütmek, romantizmi canlandırmak, ruhsal olarak birbirinize yaklaşmak mümkün. Aynı zamanda bu açı sayesinde uzak yerlerden gelen kişilerle romantik etkileşimler ya da birlikte seyahat planları da gündeme gelebilir. Haziran ayı başlangıcı sizin için ilişkilerde ve sosyal çevrede yenilenme zamanı. Ortaklıklar, evlilikler ve dostluklar da artık daha net sınırlara ihtiyaç duyacaksınız. Duygusal olarak bağımlılıktan özgürlüğe, illüzyondan gerçeğe doğru bir geçiştesiniz. Aynı zamanda yaratıcı yönleriniz canlanacak. Aşkta ve kendinizi ifade etmeye dair
güçlü bir farkındalık da doğacaktır. Hayat felsefenizi yeniliyor, yeni vizyonlar geliştiriyorsunuz. Bu ay sizin için kalpten bağlan ama kendin ol temasıyla geçebilir. Şimdi Haziran'da giriş enerjilerimiz bu şekildeydi. Şimdi de astrolojik gündeme geçiyorum. Ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Haziran 2025 Terazi burçları için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu süreç kişisel ve profesyonel hedeflerdeki dönüşüm, ilişkilerdeki güç dinamikleri, kariyer planları ve kişisel kimlikle ilgili derin değişimlere işaret ediyor. 3 Haziran'da Ay ve Güneş arasında bir kare açı oluşacak. Bu kare terazi burçları için gizli kalmış duygular, temalar veya ortaklıklarla ilgili bazı zorlukları gündeme getirebilir. Bilinçaltı, sırlar, gizli duygular ve içsel dönüşümle ilgili bir vurguya işaret ediyor Ay. Güneş ise derin dönüşümler, maddi paylaşımlar ve başkalarıyla olan ilişkilerde güç dinamiklerini vurguluyor. Bu etki kişisel ve profesyonel ilişkilerdeki gizli kalmış gerilimleri ortaya çıkarabilir. Kendinizi daha fazla içsel dünyanızda bulabilirsiniz. Duygusal olarak da daha derin bir keşif sürecine girebilirsiniz. 4 Haziran'da Neptün duran pozisyona geçecek ve retroya hazırlanıyor. Neptün'ün retroya geçişi terazi burçları için ilişkilerdeki bulanıklık ve yanıltıcı durumlara işaret ediyor. Partnerinle ya da yakın ilişkilerindeki idealize edilmiş beklentileri ve hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Bu dönemde ilişkilerdeki belirsizlik ve kafa karışıklığı ile yüzleşmen gerekebilir. Hayal kırıklıkları yaşanabilir veya ilişkilerde netlik kazanmak için içsel bir sorgulama yapman gerekebilir. Ancak bu süreç aynı zamanda daha yüksek bir sezgisel anlayış geliştirmenize de yardımcı olacaktır. 5 Haziran'da Merkür Ay düğümleriyle bir tek kare açık kalıbı oluşturuyor. Bu tek kare kişisel hedeflerinizle ilgili önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Merkür yüksek öğrenim, uzak yolculuklar ve kişisel inanç sistemleri ilgili önemli iletişim fırsatları yaratabilir. Ancak Güney Ay düğümü bilinçaltındaki eski kalıplar ve geçmişteki korkularla yüzleşmenizi gerektirebilir. İş ve sağlık konularında kişisel gelişim için önemli bir yön değişikliği yapmanız gerekiyor. Bu dönemde kariyer ve kişisel yaşamla ilgili büyük kararlar alırken geçmişin sizi nasıl etkilediğini gözden geçirmeniz önemli olacaktır. 6 Haziran'da Satürn ve Neptün kavuşuyor ve Jüpiter'e kare açığı yapıyor. Satürn ve Neptün 7. evdeki kavuşumu ilişkilerdeki sorumlulukları ve gerçeklerle yüzleşmeye işaret ediyor. Bu süreçte partnerlik ilişkilerinde daha ciddi sorumluluk getirilen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Jüpiter ise kişisel idealler ve yüksek öğrenimle ilgili genişleme fırsatlarına işaret ediyor. Ancak bu iki gezegen arasındaki kare açı ilişkilerle ilgili beklentiler ve kişisel idealler arasında bir gerilim yaratabilir. Bu dönemde partnerinizle olan ilişkiyi veya işbirliklerinizi gözden geçirerek kişisel büyüme ve ideallerinizle uyumlu bir yol haritası oluşturmalısınız. 7 Haziran'da Plüto, Ay ve Venüs arasında bir tek kare açı kalıbı var. Aşk, yaratıcılık, toplumsal bağlar arasındaki dengeyi zorlayabilir bu tek kare. Plüto aşk ilişkileri, yaratıcı projeler ve çocuklarla ilgili derin dönüşümler yaşamanıza işaret ederken Ay toplumsal çevre ve arkadaşlarla ilgili duygusal gerilimlere neden olabilir. Venüs'ün 8. evdeki konumu ise ortaklıklar ve maddi paylaşımlar konusunda önemli değişimlere işaret ediyor olacak. Bu dönemde aşk hayatınız ve toplumsal bağlarınız ile ilgili güç dinamiklerini gözden geçirebilir. Derinleşen ilişkiler ve finansal paylaşım konularında kararlar almanız gerekebilir. 9 Haziran'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve Jüpiter'le kavuşacak. Bu kavuşum kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri ve toplumsal alandaki genişlemeye işaret ediyor. Merkür ve Jüpiter iş ve toplumsal statüyle ilgili iletişimde büyük fırsatlar yaratacaktır.
Bu dönemde kariyerinizle ilgili önemli konuşmalar yapabilir, yeni fırsatlar için iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Satürn ve Neptün yalnız bu kavuşuma kare açı yapıyorlar. İkisi de kavuşum halindeler. İlişkilerdeki gerçeklik ve idealizm arasında bir gerginlik yaratabilir. Bu süreçte iş hayatınızdaki fırsatlar ile ilişkilerdeki beklentiler arasındaki dengeyi kurmaya çalışmanız önemli olacaktır. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Jüpiter'in 10. evinize geçişi kariyer, toplumsal başarı ve profesyonel hedefler açısından büyük bir genişleme dönemini başlatacak. Bu dönemde iş hayatında büyük fırsatlar ve genişleme şansları sizi bekliyor. Kariyerinizle ilgili önemli adımlar atabilir, toplumsal statünüzü arttıracak projelere dahil olabilirsiniz. Ancak bu genişleme ile birlikte Satürn ve Neptün kareleri ilişkilerdeki güven duygusunu sorgulamanızı gerektirebilir. Kariyerle ilgili yeni bir yön alırken partnerinizle olan ilişkinizde de dengeyi sağlamanız gerekebilir. Haziran'ın ilk 10 günü terazi burçları için kariyer, ilişkiler ve kişisel gelişim açısından önemli değişim ve dönüşüm süreçlerine işaret ediyor. İş hayatınızda büyük fırsatlar ortaya çıkarken ilişkilerinizdeki derinleşme ve kişisel idealler arasında dengeyi bulmak önem kazanacaktır. Toplumsal bağlar, kariyer hedefleri ve özel hayatınızdaki ilişkiler arasında dengeyi kurmak Haziran ayında öncelikleriniz arasında olacaktır. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay iletişim, eğitim, seyahat, kardeşler ve yakın çevre konularında bir netleşme ve sonuçlanma getirecektir. Bir eğitim süreci bitebilir, önemli bir sözleşme imzalanabilir ya da kardeşlerle ilişkilerde hassas dengeler yaşanabilir. Ay düğümleriyle kare açıda olduğundan bu dolunay fikir ayrılıkları, iletişimde kırılganlıklar veya yön değiştirme zorunlulukları gündeme gelebilir. Sözlerinize çok dikkat etmeniz gereken bir dolunay olacak. Yanlış anlaşılmalar kriz yaratabilir. 14 Haziran'da Venüs Lilith karşıtlığı gerçekleşecek. Bu arada da Ay'la Şiron'da kare açıda olacaklar. Venüs ortak finansal konular, duygusal paylaşımlar ve krizler üzerine yoğunlaşmanızı sağlarken Lilith karşıtlığı ise kişisel gelir ve özdeğer temalarına başkaldırı enerjisi katıyor. İlişkilerde finansal dengesizlikler, paylaşım sorunları ya da değer çatışmaları yaşanabilir. Ay ve Kiron arasındaki karede özellikle aile ilişkilerinde ve partnerle olan bağlarda hassas yaraları tetikleyebilir. Maddi destekler ya da duygusal bağlar konusunda kırılganlıklar açığa çıkabilir. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve Uranüs'le kare açı yapmaya başlıyor. Mars'ın 12. evinizdeki geçişi enerjinin daha çok içsel dünyanıza ve bastırılmış konulara yöneltecektir. Bu dönem biraz geri planda kalmak, dinlenmek ve ruhsal temizlik yapmak için ideal. Ancak Uranüs'le olan kare açı finansal konular ve psikolojik bağlar arasında beklenmedik krizleri tetikleyebilir. Borçlar, krediler, ortak paralarla ilgili ani değişimler yaşanabilir. İçsel öfke patlamalarına veya bastırılmış duyguların, korkuların ortaya çıkışına neden olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmalısınız. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve Jüpiter'le kavuşacak. Güneş'in Jüpiter'le 10. evinizde kavuşumu kariyer ve toplumsal statü alanında önemli fırsatlar getirecektir. Yeni bir pozisyon, iş fırsatı, terfi ya da toplum önünde tanınma şansı doğabilir. Bu dönemde başarı ve görünürlülük artıyor. Üstlerinizle ilişkilerinizde şanslı etkiler de var. Ancak aşırı özgüven ya da beklenti yükselmesine dikkat edin. Gerçekçi hedefler koymak önemli olacak. 22 Haziran'da Ay ve Venüs Boğa burcunda kavuşacak. Bu arada Güneş ve Jüpiter de Yengeç burcunda kavuşumda, Satürn ve Neptün de Koç burcunda kavuşumda. Aslında bu kavuşumlar çok güzel ama birbirlerine sert açılar yapıyorlar. Ay-Venüs kavuşumu ortak kaynaklar, miraslar ve derin bağlar konularında duygusal tatmin getirecektir.
Finansal destek veya ortaklık projeler gündeme gelebilir. Ancak sert açılar özellikle ikili ilişkilerde hayal kırıklıklarına neden olabilir. Satürn ve Neptün'ün etkisi ilişkilerde sorumluluk almakla beklentiler arasında kalmanıza neden olabilir. Karşınızdaki insanın gerçekçi olup olmadığını iyice gözlemlemelisiniz. 25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç getirecek. Yeni bir iş teklifi, yeni bir kariyer hedefi ya da toplum önündeki imajınızı yenilemek için çok güçlü bir dönem olabilir. Ancak Satürn ve Neptün'den gelen kare açı, ilişkisel sorumluluklar ve beklentiler arasında gitgeller yaşatabilir. İş hayatında yeni bir adım atacakken gerçekçi planlar yapmalı ve fazla hayalperest beklentilere kapılmamalısınız. İş ve özel hayat dengesi çok önemli olacak bu dönemde. 27 Haziran'da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ve Ay'la kavuşuyor ve Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Merkür'ün Ay'la 11. evde kavuşması sosyal çevrenizde güçlü bir iletişim trafiği yaratacaktır. Yeni insanlarla tanışabilir, grup projelerine katılabilir, hedefleriniz hakkında önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Ancak Plüton'un 5. evden karşıt açısı aşk hayatında ya da çocuklarla ilgili konularda kontrol ve güç savaşlarını tetikleyebilir. Sosyal çevreyle özel hayat arasındaki dengeyi kurmak önemli olacak. Kıskançlıklar, güç oyunları veya aşırı dramatik tavırlardan kaçınmalısınız. Haziran 2025 yükselen teraziler için özellikle kariyer, finansal, ortaklıklar ve ilişkiler alanında büyük dönüm noktaları getirecektir. Kariyer hedeflerinde büyüme şansı çok güçlü fakat duygusal ve finansal dengeyi sağlamak da önemli olacak. İkili ilişkilerde sorumluluk almak ve özgürlük ihtiyacı arasında denge kurmalısınız. Özellikle ayın son haftasında sosyal çevreniz genişleyebilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kısacası ilerlemek için kendinizi güçlendirmeli, ilişkilerde gerçekçi olmalı ve finansal sorumluluklarınızı iyi yönetmeniz gereken bir ay olacak. Mutlu bir ay geçirmenizi, Haziran ayı enerjilerinden kolaylıkla, güzellikle ve en olumlu şekilde faydalanmanız dileğiyle.